13 Haziran 2025 gece 2.40 suları. İsrail hava sahasında yüzlerce siren aynı anda çalmaya başladı. Gökyüzünde onlarca İran yapımı drone ve hedef Tel Aviv. Birkaç saat içinde dünya yeni bir savaşın eşiğine geldi. Ve bu kez sadece Orta Doğu değil, tüm gezegen diken üstünde. Ama neden? Bu videoda size el sıkmadan sadece önemli ve bilmeniz gereken yerlerden bahsedeceğim. Mesela ne oldu da İran ve İsrail arasındaki yıllardır süren bu gerginlik bir anda bu noktaya geldi? Türkiye'nin bu denklemdeki yeri ne? Sınırlarımızın ötesindeki bu savaş kapımıza aslında ne kadar yakın? Bu sadece iki ülke arasındaki bir çatışma mı, yoksa 3. Dünya Savaşı'nın sessiz ayak sesleri mi? Ve asıl soru şu: eğer bu savaş büyürse Amerika, Rusya, Çin gibi devletler ne yapacak? Bu video sadece haberleri sıralamakla kalmayacak. Tarihsel arka planı, son gelişmeleri, diplomatik dengeleri ve olası senaryoları sade ve net bir dille ortaya koyacağız. Ama seni uyarıyorum, bu videoyu izledikten sonra bu savaşın aslında sadece İran ve İsrail arasında olmadığını fark edeceksin. Dünya yeni bir döneme giriyor ve biz bu dönemin tam ortasındayız. Eğer sen de olayları sadece izlemek değil anlamak istiyorsan kanala abone olup like attıysan gelin anlatayım. İran ve İsrail arasındaki gerginlik neden bu kadar uzun süredir devam ediyor? Hadi bu karmaşık hikayeyi bir dakikada çözelim. İnanması zor ama bir zamanlar bu iki ülke dosttu. 1979 İran İslam Devrimi'nden önce İran'ın Şah rejimi ile İsrail ortak düşmanlar olan Arap ülkelerine karşı işbirliği yapıyordu. Ama devrim her şeyi değiştirdi. İran batıya kafa tutan bir rejim olurken İsrail batının Orta Doğu'daki en güçlü müttefiğiydi. Yeni lider Ayetullah Humeyni İsrail'i küçük şeytan olarak ilan etti. İlişkileri kesti ve Filistin davasını destekledi. Böylece iki ülke arasında ideolojik bir uçurum oluştu. İran, Lübnan'daki Hizbullah, Filistin'deki Hamas ve Yemen'deki Husiler gibi grupları silahlandırarak direniş etkilerini kurdu. İsrail ise bu grupların sınırlarına tehdit olarak gördü ve İran'ın etkisini kırmak için Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Ama asıl büyük korku İran'ın nükleer programı. İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin varlığına bir tehdit olarak görüyor. İran ise programı barışçıl olduğunu söylüyor. Bu korkular 2010'daki Stuxnet virüsü gibi siber saldırılar ve İranlı bilimcilere suikastlerle gölge bir savaşa dönüştü. 2000'lerde gerginlik tırmandı. 2006'da Hizbullah'la İsrail arasındaki Lübnan Savaşı vekalet savaşının zirvesiydi. 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve 2024'te Şam'daki İran konsolosluğunun vurulması bu gerginliği gölge savaşından doğrudan çatışmaya taşıdı. Kısacası ideolojik düşmanlık, nükleer korkular ve bölgesel güç kavgası. Bu iki ülkeyi bir barut fıçısına çevirdi. Ve bu fıçı Türkiye'nin sınırlarına da oldukça yakın. Tek bir kıvılcım her şeyi yangına çevirebilir. Sizce bu gerginlik nükleer bir krize dönüşür mü? Yorumlara yazın. Peki 2025'te bu gerginlik nereye gidiyor? Hadi Orta Doğu'yu yangına çeviren 2024-2025 krizini konuşalım. Her şey 1 Nisan 2024'te İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunun düzenlediği hava saldırısıyla patladı. Konsolosluk uluslararası hukuka göre İran toprağı sayılır ve bu hamlede devrim muhafızları komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi dahil 16 kişi öldü. İran için bu kırmızı çizginin aşılmasıydı. 13 Nisan 2024'te İran tarihinde ilk kez doğrudan İsrail'e saldırdı. Sadık Vaat operasyonuyla 300'den fazla drone ve balistik füze fırlattı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ürdün'ün desteğiyle füzelerin çoğunu durdurdu. Ama mesaj netti: gölge savaş bitiyor, açık cephe başlıyor. İran meşru savunma dedi. Hamas ve Husiler destek verdi. İsrail ise durmadı. Netanyahu İran bedel ödeyecek diyerek misilleme yemin etti. Ekim 2024'te İran Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine misilleme olarak 200 füze daha fırlattı. İsrail 26 Ekim'de Tövbe Günleri operasyonuyla İran'ın hava savunma sistemlerini ve füze tesislerini vurdu. Bu 1980'lerden beri İran'ın yaşadığı en büyük yabancı saldırıydı. Ve şimdi Haziran 2025 çatışma zirvede. 12 Haziran'da İsrail Yükselen Aslan operasyonuyla İran'ın nükleer tesislerini ve askeri üslerini hedef aldı. Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisi ağır hasar gördü. 1700'den fazla santrifüj imha edildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ve nükleer bilimciler Fereydun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tehrancini öldürüldü. İran'da 78 kişi hayatını kaybetti. 320'den fazla kişi yaralandı. Tahran'da evler, Yoğan Kudak Kulesi ve enerji tesisleri hasar gördü. İran ise misilleme yaptı. 13 Haziran'da Tel Aviv ve Kudüs'e 100'den fazla balistik füze fırlattı. İsrail'de 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Ramat Gan'da binalar yıkıldı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla füzelerin çoğunu durdurdu ama sirenler susmadı. Dünya alarma geçti. Amerika, İngiltere ve Fransa İsrail destekledi. Ama geniş çaplı felaket olur uyarısı yaptı. Trump, İran'a nükleer anlaşma yapın yoksa daha kötüsü gelir dedi. Ama Tahran görüşmeleri reddetti. Rusya ve Suudi Arabistan İsrail'i kınadı. İran nükleer programı ve lider kayıplarıyla sarsıldı. İsrail ise sınırlı hasarla ayakta. Ama bu kıvılcım hala yanıyor. Savaş mı, diplomasi mi?
Hadi şimdi işin en kritik sorusuna gelelim. Türkiye bu İsrail-İran krizinde nerede duruyor? Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir üye ama aynı zamanda Orta Doğu'da kendi bildiği yoldan giden bölgesel bir güç. İran'a yaklaşık 560 kilometrelik sınır komşusu, petrol ve gaz ticaretinde partner. Ama İsrail ile ilişkiler biraz daha karmaşık. 1949'da İsrail tanınan ilk Müslüman ülke olan Türkiye, Gazze yüzünden ilişkileri yıllardır inişe çıkmıştı. 2025'te de ipler oldukça gergin. Montreux Sözleşmesi ile boğazları kontrol eden Türkiye, Karadeniz'in kilidi. Bu Rusya ve NATO için stratejik ama İran-İsrail krizinde de deniz trafiğini etkiliyor. Enerji hatları, Türkiye, Azerbaycan ve Irak'tan gelen petrol ve gazın Avrupa'ya geçiş kapısı. İran'ın nükleer tesisleri vurulunca petrol fiyatları %12 zıpladı. Bu da Türkiye'nin ekonomisini direkt olarak etkiliyor. Suriye'de ise Türk askerleri İdlib ve Kuzey'de güvenliği sağlıyor. Ama İran'ın Şii milisleri ve İsrail Suriye'deki hava saldırıları Türkiye'yi sıkıştırıyor. Peki Türkiye ne diyor? İsrail'in 2025'teki İran saldırılarını hukuksuz provokasyon diye kınadı. Ama arabuluculuk için kapıyı açık tuttu. İran ve İsrail arasındaki gerilim artık sadece iki ülke arasında değil, artık devler de masada. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in en güçlü müttefiği, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Ardından Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi, Körfez'deki üsleri alarma geçirdi. B-52 bombardıman uçakları havalandı, Patriot sistemleri aktif hale getirildi. Ama asıl mesaj şu, İsrail'i yalnız bırakmayız ama topyekun savaş istemiyoruz. Rusya, İran'ın açık müttefiği. 2025'te imzalanan yeni askeri işbirliği anlaşması ile İran'a hem silah desteği sağlıyor hem de diplomatik zırh sunuyor. Suriye'de ise işler karmaşık. Esad rejimiyle beraber hareket eden Rusya aynı zamanda İsrail'e de arka kapı diplomasisini sürdürüyor. Moskova bu krizi Batı'ya karşı jeopolitik bir koz olarak kullanmak istiyor. Çin ise sahnede sessiz ama etkili. İran'ın en büyük petrol müşterisi. 2025'te 25 yıllık enerji anlaşmasını güçlendirdi. 2023'te İran ile Suudi Arabistan'ı barıştıran Pekin, şimdi arabulucu pozisyonuna hazırlanıyor. Ama asıl amacı belli. Petrol akışı durmasın, ekonomi zarar görmesin. Tarafsız görünüyor ama gerektiğinde her an masaya yumruğunu vurabilecek bir güç. Peki bu savaş büyürse ne olur? İran'ın nükleer silah atımı, İsrail'in enerji altyapısına saldırısı, Çin'in petrol krizine müdahalesi, Rusya'nın askeri desteği arttırması. Tüm bunlar sadece Orta Doğu'yu değil, dünyayı yeni bir soğuk savaşa sürükleyebilir. Enerji krizleri, siber saldırılar, yeni vekalet savaşları. Kısacası bu artık İran-İsrail savaşı değil. Bu 21. yüzyılın küresel denge savaşı. Ve biz de bu tarihin tam ortasında duruyoruz. Son zamanlarda milyonlarca insanın aklında aynı soru. Bu işin sonu 3. Dünya Savaşı mı? Cevap mı? Şimdilik hayır ama imkansız da değil. Uzmanlara göre şu an yaşanan kriz bir dünya savaşı değil. Ama dikkat, bölgesel bir kıvılcımın küresel yangına dönüşme ihtimali her geçen gün artıyor. Örneğin ABD'li stratejist Bremer diyor ki, bu çatışma kontrolden çıkarsa NATO devreye girer. O zaman mesele sadece İran ve İsrail olmaz. Tüm dünya sahaya inmiş olur. Peki NATO gerçekten devreye girer mi? İsrail NATO üyesi değil ama Amerika, İngiltere gibi ülkeler açık şekilde destekliyor. Ve eğer İran NATO askerlerinin bulunduğu bir üsse saldırırsa madde 5 devreye girer. Bir üyeye saldırı hepsine yapılmış sayılır. İşte o zaman dünya başka bir sabah uyanabilir. Peki ya nükleer savaş? Şu an için çok düşük bir ihtimal. İran uranyumu yüksek seviyede zenginleştiriyor ama elinde nükleer bomba olduğuna dair bir kanıt yok. İsrail'in ise nükleer kapasitesi olduğu tahmin ediliyor ama bu hiç resmileşmedi. Yani iki tarafta nükleer ilişkiyi geçmenin sonuçlarını biliyor ve bu yüzden şimdilik o çizgide dans ediyorlar ama geçmiyorlar. Peki bu denge ne zaman bozulur? İran nükleer silah çok yaklaşırsa, İsrail önleyici saldırı gerekçesiyle geniş çaplı harekata kalkışırsa, Rusya ve Çin bu saldırıyı meşru değil diye ilan ederse, işte o zaman Orta Doğu'da başlayan bu çatışma dünya eksenini değiştirecek bir kutuplaşmaya dönüşebilir. Kısacası bugün bir dünya savaşında değiliz ama etkileri sınırları çoktan aştı ve her yeni bir bomba bizi bu uçuruma biraz daha yaklaştırıyor. Sence bu savaş nereye gidebilir? Gerçekten 3. Dünya Savaşı mümkün mü? Yorumlara yaz, görüşlerini bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.